Gençler Kel Hocam kanalımıza hoş geldiniz. Yazılı çalışması yapmaya devam ediyoruz 11. sınıflar için. Trigonometri çalışıyorduk. Şimdi de sinüs teoremine bakalım gençler. Sinüs teoremi de gene önemli bir teorem ve sınavınızda net çıkacak buradan da. Şöyle, sinüs teoremi kadar uzun değil bunun işlemleri. Bir kenar, bir köşenin ya da bir açısıyla karşısındaki kenarın ilişkisi şu şekilde ifade ediyoruz. A bölü sin A eşittir B bölü sin B. O da eşittir C bölü sin C. Hatta pek her yerde yazmıyor. O da eşittir 2R. Nedir bu 2R derseniz hemen şöyle izah edeyim. İşte bir üçgenimiz ve bir çemberimiz. Eğer biz yani bir üçgenin etrafına her zaman gördüğünüz gibi çember çizebiliriz köşelerinden geçen. Buna çevrel çember diyoruz zaten. Çevreleyen çember ya da işte bu çemberin yarıçapı üçgenimizin sinüs teoreminde kullandığımız 2R'deki R'si diyebiliriz. Yani burada mesela işte yazacak olursak şuraya alfa diyelim. A bölü sin alfa hemen eşittir 2R diyebiliriz bu üçgen ya da her üçgen. 30-60-90 kuralının mesela buradan çok güzel bir şekilde ispatlanabildiğinin farkında olursanız iyi olur. Şöyle bir soru. 12 var, x var, 5 var, hiçbir şey yok, x'ler var sadece. Şurada iki iç açının toplamı bir dış açı dediğimizde buraya 90 artı x'i yazarsak 12'nin karşısında ya da 90 artı x'in karşısında artık hangisini karşıda görmek isterseniz 12 bölü sin 90 artı x'in neye eşit olduğunu söyledik. Şu üçgene göre konuşuyoruz. 5 bölü sinüs x'e eşit olduğunu söylemiş olduk böylece. Bu tarafa zoomluyorum. Şimdi sin 90 artı x artık öğrendik. Bu adam kosinüs x demek. Yani elimizde 12 bölü kosinüs deyip sinüs yazmam da çok manidar oldu. Kosinüs x eşittir 5 bölü sinüs x. Burada içler dışlar yapmak yerine benim size tavsiyem kotanjantla sorulduğu için bu kosinüsü dikkatle izleyin. Buradan alıp buraya, buradaki 5'i de buradan alıp buraya koyabilirsiniz. Kosu biraz daha tabii sola kaydıralım. Hop. Aslında cevap gözümüzün önünde her zaman duruyordu. Biz içler dışlar yaparak ekstra işlemler kaydediyorduk. Kotanjant x gördüğünüz gibi 12 bölü 5'e eşit gençler. Sözün bittiği yerdeyiz. Devam edelim. Şimdi çok klasik bir soru kalıbı. Sin alfa sin beta birkaç yöntemi var. Bunun kısa bir videosunu yaparak 3 yoldan nasıl giderim diye bir video çekeceğiz. Çünkü birçok öğrencimiz bu soruyu sormaya başladı bugünlerde. Tabii yazılıda yaklaştığı için. Nasıl yapıyoruz? Yazılıda nasıl yapmamız gerekiyor? Bakın şu alana 4A dersem bu alana 8A diyeceğim. Yani direkt bu sayılarla orantılı olduğunu söyleyebilirim. Hocam niye aynılarını yazdın? Sadeleştirseydin diyen öğrencileri kırmayalım. Buranın alanına A dersem buranın alanına 2A diyeceğim. Çünkü bu arkadaşın 2 katı. Demek ki bunun alanını bulup 2 ile çarparsam aha da bunun alanı olur diyebilirim. Stratejiyi iyi yapıp ona göre işlemleri ilerletmemiz lazım. Bodoslama dalarsak bize de dalarlar. Şimdi bu üçgenin alanı için pembe yeşil oldu artık. Ortadaki uzunluğa yani şu arkadaşa x diyelim, zaten orayı sormuyor. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı x çarpı sin alfa. Bunu 2 ile çarpacağım demiştim. Unutmuyoruz. Eşittir. Farklı renkten devam edelim. 1 bölü 2 çarpı x çarpı 10 çarpı sin beta. Sanki x'ler gitti. 1 bölü 2'ler de gitti. Burada 2 kere 6 12 tane sin alfa var. Eşittir. Öbür tarafta da 10 tane sin beta var. Bakın sadeleştirmeyle enerji harcamayın. Sin alfayı sin beta'ya böldürüyor. O zaman her iki tarafı sin beta'ya böleceğim. Şu şekilde böldüm. Bakın istenilen diyelim. Buna benim sorum çok diyemiyorum. Çünkü zaten her yerde aynı soru var. Sin alfa bölü sin beta'yı bulabiliyorum. Bu istenen şey. 12'yi de o zaman öbür tarafa atmam lazım. Çünkü sin betalar sadeleşti zaten. Demek ki sin alfa bölü sin beta eşittir 10 bölü 12. Şimdi sadeleştirebilirsiniz. 5 bölü 6.
Yani sadeleştirme işini bazen her zaman başlarda yapmak çok da sağlıklı olmayabiliyor. Bunlara dikkat edin. Trigonometri özellikle çok can alıcı hatalara neden olabiliyor. Orada sadeleştireceğim derken işlem hatalarıyla bu sefer boğuşuyoruz. R'yi soruyor yukarıda, aslında kuralı anlatırken bu örneği vermiştim. Şu açının üçgenin iç açılar toplamından 30 derece geleceğini fark edip 4 bölü sin 30 eşittir 2R tek harekette bitirebilirsiniz bu soruyu. Hatta sin 30 ile 1 bölü 2 olduğu için sin 30 2R'yi çarpınca direkt R oluyor burası. Ve R'nin 4 olduğunu görebiliyoruz. Ekstra bir sadece farkındalık yaratmak için ilerleyen süreçte şöyle yapacağız. Bakın bu açı 30 ise bu açının karşısındaki şu yayın 60 derece olduğunu öğreneceğiz çember konusunda. Ve şu şekilde bir R'leri çizip burada da merkez açı var diyerek buraya 60 haliyle şurada bir eşkenar üçgen elde edeceğiz. Yani R'ye bu şekilde de 4 demeyi öğreneceğiz. Burada da sinüs teoreminden gördük. Şimdi sinüs teoreminden görmemiz gereken başka bir soru kalıbı. Bir ABC üçgeninde sin kare A eşittir sin kare B artı sin kare C eşitliği verildiğinde mesela A bölü sinüs A'nın az önce de yaptık işte 2R'ye eşit olduğunu bildiğimiz için bu diğer B bölü sin B, C bölü sin C için de geçerli. Bu sin 2A ile 2R'nin yerini değiştirelim. İçler dışları yer değiştiriyoruz. Bunu zaten yukarıda gösterdim. A bölü 2R eşittir sin A oluyor. Yani bu işlemi ilk defa burada görenler maalesef hayalet görmüş gibi korkuyorlar. Nedeni de işte o yukarıda şu yaptığım, neredeydi o? Şurada 12 bölü 5'te yaptığım, yani 5 ile kosun yerini değiştir mevzusunu hayatına çok sokmadıkları için buradaki işlemlerde de dediğim gibi hortlak görmüş oluyorlar. Hayalet görmüş gibi korkuyorlar yani. Şimdi A bölü 2R yazarsak çok uzatmadan A bölü 2R'nin karesi eşittir B bölü 2R'nin karesi artı C bölü 2R'nin karesi diyebiliriz. Ne olacak? A bölü 2R'nin karesi nedir? A kare bölü 4R kare eşittir B kare bölü 4R kare artı C kare bölü 4R kare. Peki 4R kareler gider dersem ne dersiniz? Paydalar aynı hocam, tabii ki çok haklısın. A kare eşittir ne oldu o zaman? B kare artı C kare. A açısı ne olur? Pisagor'un kemiklerini sızlatmayalım. Çünkü A 90 olduğunda zaten bu teorem geçerliydi. O yüzden cevabımız 90 olacak gençler. Bu soru kalıbına da dikkat edelim. Belki hocalarımız sormayı tercih edebilirler. Şimdi artık konumuz bitti. Ters trigonometrik fonksiyonları da anlattık. Şimdi birkaç tane soru tarzı var. Hani bunların dışında birkaç tane de kosinüs teoreminin başka versiyon problemleri var. Onlara bakacağız birlikte. A ve B eleman R olmak üzere A sinüs B kosinüs aynı açı değerinde toplama ya da çıkarması yapıldığında bu fonksiyonun en büyük ve en küçük değerini biz bulurken sinüsün ve kosinüsün katsayılarının karelerini toplayarak ve karekökü alarak cevap veriyoruz. En büyük değer için artı, en küçük değer için de eksi şeklinde söylüyoruz. Bunun ispat yöntemlerinden birisini 12. sınıfta göreceksiniz. Şimdilik sadece bu bilgiyle karşımıza çıktığında bu soru cevap verebiliriz. Sinüsün önünde kaç yazdı? 3. Kosinüsün önünde kaç yazdı? 4. Aradaki işlem bizim için çok önemli değil. 3'ün karesi artı 4'ün karesini köke alacağız. En büyük değer dediği için pozitif olanı, yani 5'i tercih ettik. En küçük deseydi eksi 5 diyecektik. Bakın burada sanki açılar farklı verilmiş gibi ama sinüs eksi x'in biz eksi sinüs x olduğunu biliyoruz. Yani bu eksi 4 tane sinüs x artı 5 tane kosinüs x. Çok ufak bir yer değişikliği yaparsam 5 tane kosinüs x eksi 4 tane sinüs x, o zaman yukarıdakiyle birebir aynı görüntüyü elde ediyorum. Bu arada sinin kosun sinin hangisinin sağda solda yazdığının da bir önemi yok. Dolayısıyla 5'in karesiyle 4'ün karesini toplayacağız. Köke alacağız. En büyük değer dediyse artı diyeceğiz. En küçük değer dediyse de eksi diyeceğiz. Tamam mıdır? Böyle bıraktım, 41 yazmadım. Altındaki örnekte de yine x ve eksi x. Bu sefer tabii cos eksi x bu bir şey değiştirmiyor. 3 çarpı cos x oluyor 4. bölgede
Pozitif olduğu için kendisi. Diğeri de kök 5 tane. Sinüs x dedik. İstediğimiz format mı bu? Evet. O zaman kök 5'in karesiyle 3'ün karesini topladık. Kökün içine koyduk. Başına da artı eksi dedik. Alabileceği en büyük de. Alabileceği kaç tane tam sayı değeri var gibi sorsa bu soruyu. O zaman şöyle devam edelim. Kök 5'in karesi 5. Kök 3'ün karesi 9. Yani 5 artı 9 dersek artı eksi kök 14 yapıyor. O zaman bu arkadaşların alacağı yani fx'in alacağı değerler şöyle yapacağız. Eksi kök 14 ile kök 14 arasında. İşte bu da kök 16'ya yakın. Yani 4'e yakın ama 4 olamadığı için o zaman 4 ile eksi 4 arasında diyebiliriz. Yani aradaki işte eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 bunların hepsini alabilir tam sayı olarak diyebiliriz. Peki bu soru kalıbı böyleydi. Şimdi şurada yine önemli bir kalıp, kendimi hatırlatmak için bunu burada bıraktım. Bu şekli ne anlatacağımı hatırlamak için. Şöyle altın üçgen diyorum, o yüzden zaten bu rengi tercih ettim. Şuraya x, şuraya x topladım. Buraya 2x yazarak bana 2x şeklinde verilen bir açının x şeklinde versiyonu sorulduğunda hani başından beri diyoruz trigonometrik bir oran verildiğinde diğerini bulmak için işte üçgen çizeriz falan. Burada bir de ekstradan işte birbirinin 2 katı şeklinde ya 2 katı yarısı şeklinde verilirse yani 4x verilip 2x istenilirse o zaman da bu altın üçgeni çizmemiz gerekiyor. Böyle bir geometrik yöntem keşfetmemiz gerekiyordu. Soruları daha yapabilmek için, yoksa formülle de çözülebiliyor ama tabii çok uzun sürüyor o zaman. Burada dikkat edilmesi gereken şey 2x'in dar açı olduğu bilgisine ihtiyacımız var. Çünkü dik üçgenin içine çizeceğiz. Yani şu şekilde bir bilgi aslında mutlaka verilmeli. Bu 22,5 demek burası. X 22,5'tan küçükse o zaman 2x ya da 4x 90'dan küçük olacağı aşikar. Şimdi 4x verildi, 2x istenildi. Altın üçgeni çizdik ama rengi tabii farklı yaptım. Çok da gözünüze hoş görünmeyebilir, sürekli sarı sarı. Şöyle dik üçgen yaptık tabii burayı. Açıları 2x almalıyız ki 4x'i elde edelim gençler. O zaman 4x'in tanjantı verildiğinden bize karşısına 3 komşusuna 4, hoppala kim bu? 5. O zaman burası da 5. Kos soruluyor. Hipotenüse ihtiyacım var. 3 kök 10 diye yazacağız. 3'ün karesi artı 9'un karesinden. Ben hızlı yapmak istedim orayı. Kosinüs de o zaman komşuda 9. 3 kök 10'da hipotenüs olunca sadeleştirirsek 3 bölü kök 10 diyeceğiz. Bu arkadaşın cevabına. Şimdi sırada çember bilgisi gerektiren, çemberde hangi bilgiyi gerektiren, panik yapmayın hemen. Şu dik bilgisini gerektiren. Ben bunu bilmiyorum diyenlere hemen şunu göstereyim. Aslında biliyorsun. Nereden biliyorsun? Sana birim çember anlatırken biz şunu gösterdik. Bu arkadaşı çizdiğimizde şakkadanak buraya koyduğumuzda ne dedik? Biz bu x eşittir 1 doğrusu. Yani tanjant ekseni. Ve burası dik. Çünkü buradan çizdik. Buraya tanjant dedik. Değil mi? Şuradan dik çizdik. Buraya sin dedik vesaire vesaire. Yani aslında çemberin yarıçapının teğet dik olduğunu biz başından beri biliyorduk. Buna da 8 yazdık. Şimdi alfa o zaman şurası 2 alfa. Peki bu üçgene bakarsam burası 8, burası kaç? 17. O zaman kaç? 8 kaç? 17 var. 8 kaç? 17. Duydum. 15 dediniz. O zaman 8, 15, 17 üçgeni elimizde varsa biz bu üçgende kot 2 alfa ya da tan 2 alfa, istediğiniz bir sin 2 alfa fark etmez. 2 alfanın herhangi bir trigonometrik oranını söyleyebiliriz. Ben kotanjantı söylemek istedim. 8 bölü 15. O zaman hemen geçtim yan tarafa doğru. Meşhur üçgenimizi çizemedim. Şöyle çiziyorum. Sonra da bu oranları yerleştireceğim. Şu hareketi yaptıktan sonra tabii ki yerleştireceğim. Açılarımız alfa, alfa. Burası 2 alfa. Şuraya 90'ı koydum. Kotanjant 8, 15, 17 demiştik. Buraya da 17 dedik. Kot alfayı istiyoruz. Alfanın komşusu bakın 17, 8 daha 25.
karşısı 15. Hocam sadeleştir 5/3 deyip bitirdik. Anlaşıldı mı gençler? Peki anlaşıldığını düşünüyorum. Devam ediyorum. Altta da yine çok güzel gizli bir örnek. Bakın dik kenarlardan birisi 3, diğeri 4. Hipotenüs ne oldu? 5. Demek ki burası 4. Gizli olan bu değildi. Gizli olan şu. Alfanın yanındaki açıya 90 eksi alfa yazarsak, şuraya da 90 eksi alfa yazarsak, burası 2 alfa gelir. Gizli olan buydu. Yani aslında tan 2 alfayı biliyoruz soruya baktığımızda. Karşısında 3 var. Komşusunda da 4 var. O zaman tan alfayı istiyorsak hemen üçgenimizi bu sefer daha sakin çiziyorum. Biraz da büyütüyorum. Şöyle bu sefer bu rengi aldım. Şimdi şuraya alfa dedik. Buraya alfa dedik. Topladık 2 alfa oldu. Buraya diki koyduk. Tanjant karşı komşu. Hipotenüs 5 oldu. Burası da 5 oldu. Alfanın komşusu 9. Karşısı 3. Cevabımız 3/9 yani 1/3. Kel hocam olarak bu kalıba dikkat edin diyoruz. Ve devam ediyoruz. Sıralamayı anlatmadığımızı düşünmeyin. Biraz sona bıraktım ben bilerek sıralamayı. Sıralamada gençler bizim dikkat etmemiz gereken şey sin ve tanjant üzerinden bir bilgi akışı sağlayacağız. Çünkü her ikisini kıyaslamak aynı düzlemde yani dikey doğrultuda, aynı doğrultuda diyelim daha doğru olur. Aynı doğrultuda oldukları için ikisini birbiriyle kıyaslaması daha kolay. Dolayısıyla bakın şu anda sizinle konuşurken bir yandan ufaktan çiziyorum, görüyorsunuz zaten. Tanjant eksenini çizdim. Şimdi ben buradan bir açı gezdirme operasyonu hani böyle döndürüyorduk biliyorsunuz. Şimdi şöyle bir açı aldım. Durduğum yerden aşağı dik indirirsem sinüs olacak. Devam ettirir pembeye değdirirsem o da tanjant olacak. Yani şurası sinüs, turuncu ile çizdiğim kısım. Tanjant kısmını da şöyle mor yapalım. Aynı açı değerinde sin alfa diyorum. Şuraya alfa dediğimi varsaydım. Burası da tan alfa. Dolayısıyla tan alfanın her zaman sin alfadan büyük olduğunu söyleyebilirim. Az önce de gösterdim aslında. Sin açı değeri büyüdükçe büyüyor. Yani sin 1, sin 2'den küçük, o sinüs 3'ten küçük. O da nokta sinüs 90'dan küçük, sin 90 da 1 zaten diyebiliriz. Aynı şeyi tanjant için de söyleyebiliriz. Tanjant 1, tanjant 2, tanjant 3, nokta. Ama tanjant 90 diyemiyoruz çünkü tanjant 90 tanımsız. 89 diyelim temsili olarak. Aynı açı değerinde zaten işte hani şöyle bak sin 1 tan 1, sin 2 tan 2, sin 3 tan 3, sin 90 değil sin 89 tan 89 kıyaslamasında tanjantın her zaman daha büyük olduğunu söyleyebiliyoruz. Bir de şu aşağı yeşille yazıyorum. Hatta yazmayayım, şuraya kopyala yapıştır yapalım hemen daha hızlı olur. Şuradaki sin 1 sin 90 kısmını aldım ve tanjantın hangi değeri 1'e eşitti? 45 dediğinizi duydum. Sonra tan 46'nın bundan daha küçük. Tan 47'nin tan 46'dan daha büyük. Nokta tan 89 diyebilirim. O zaman şöyle bir veri geçiyor benim elime. Demek ki sinüsün bütün değerleri tan 46'dan ve aile 47'den, 48'den, 49'dan daha küçük. Bize eğer şöyle bir şey sorulursa a eşittir sin 70, b eşittir sin 80, c eşittir tan 50. Burada kim en büyüktür sorusu için c'nin rahatlıkla en büyük olduğunu söyleyebilirsiniz. Sonra b, sonra a şeklinde bir sıralama yapacağınızı söyleyebilirsiniz. Peki başka nasıl tarz sıralamalar gelir derseniz başta söylemiştim, biz sin ve tanı referans alacağız. Yani bize cos 15 verirse ya da kot 30 verirse, C'de de diyelim ki sinüs mesela fazla verelim 140 diyelim. D'de de tan mesela 225 diyelim. Bölge de farklı verebilir. Önemli değil. Daha da abartmıyorum. Bu kadar örnek zaten yeterli olacaktır.
Çok da kafa karıştırmaya gerek yok. Mantık bir örnekle de anlayabilirsiniz. Sin ve tan yapacaksınız. Açıları da birinci bölge yapacaksınız. Kos 15 yerine sin 75 yazabilirsiniz. Kot 30 yerine tan 60 yazabilirsiniz. Sin ve tan yapıyorum. Bakın hem de birinci bölgedeyim şu anda. Sin 140 yerine sin 40 yazabiliriz. 180'e tamamlayan açı olarak. 225'e de 180 artı 45 diye düşünürsek oradan da bir tan 45 patlatabiliriz. Şimdi zaten tan 60'ın en büyük olacağını yukarıdaki şeyden de söylemiştik. Tan 45 de 1 olduğu için sin 91 zaten ancak 90'da erişiyor. O zaman şöyle C'nin en büyük, arkadan D geliyor. Sin 75 A, en küçüğümüz de C olacak. Pardon, C'nin en büyük diyerek yanlış başlamışım. B'nin en büyük diye düzeltelim. Tamam mıdır? Mantık bu. Dediğim gibi bölge olarak birinci bölgeyi getireceğiz. Sin ve tan yapacağız. Her ikisini kıyaslamak yukarıdaki yazdığım bilgilerden dolayı daha kolay oluyor. Peki devam edelim. Kirişler dörtgeni bilgisi istenilebilir sizlerden. Burada da nedir bilmemiz gereken? A köşesine alfa dediğimizde bunun karşısındaki açı 180 eksi alfa olacak. Yani kirişler dörtgeninde bu şekilde çapraz karşılıklı pozisyondaki açılar birbirlerini 180'e tamamlarlar. Birisine alfa deyince öbürü 180 eksi alfa ya da birine beta deyince diğeri 180 eksi beta olur. Şimdi sin A yani sin alfa artı tan B yani tan beta eşittir neymiş? 3 bölü 5'eymiş. Hemen bir renk değiştirerek sin C yani sinüs 180 eksi alfa artı değil eksi tan D o da 180 eksi beta şeklinde sorulmuş bu nedir diye. Sin 180 eksi alfa az önce de yaptık zaten çok yaptık. İkinci bölge şeyleri bunlar. İkinci bölgede sinüs artı olduğu için tanjant da eksi olduğu için aradaki işaret eksi artıya döndü. O zaman bakın verilen bilgiyle istenen bilgi tamamen aynı. O yüzden cevabımız 3 bölü 5 oldu gençler. Altında bir kirişler dörtgeni daha var. C köşesine alfa dedim. O zaman karşısındaki A köşesi ne oldu? 180 eksi alfa oldu. Şimdi önce bu üçgende alfanın karşısı x kare eşittir. 5'in karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı cos alfa. Ne yaptım? Sinüs teoremi. Şaka yaptım. Kosinüs teoremi yaptım. X kare eşittir diyorum diğer üçgende de. 2'nin karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı kosinüs 180 eksi alfa dediğimiz şey çok iyi biliyoruz ki eksi kos alfa. O zaman bu eksi artıya dönecek. 12 kos alfa bakın önce buradan başladım kafa karışıklığı yaratabilir diye. 9 4 daha 13 yaptı. Bu x kareye eşit. Yukarıda devam edersem x kare neye eşit? 25 artı 36 eksi 2 5 10 60 kos alfa yapıyor. Doğru mu? Peki bu ikisini alt alta yazalım. X kare eşittir 25 50 61 yapıyor orası. 61 eksi 60 tane cos alfa. Şöyle yaklaştıralım burayı. Bizden x isteniliyor. Coslarla işimiz yok. O zaman üsttekini 5 ile çarpıp toplayalım gençler. 5 6x kare oldu. Eşittir 5 13 65 artı 61. Kaç yapar? 126 mı? X kare eşittir 126 bölü 6. Bölünüyor. X kare eşittir ne ballıyım. Nasıl sallamışım? 21. X eşittir kök 21. Sayıları inanın çok düşünerek yazmamıştım. Çok da güzel gelmiş. Kirişler dörtgeni ile ilgili kosinüs teoremi uygulaması sorusuydu bu. Şimdi bakalım sırada evet şu soru kalıbı. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Ters köşe yaratabilir. Kotanjant 3x artı 4y diyor. Burada x artı y var. Biz yukarıdaki hemen her iki tarafı 3 ile ya da her terimi 3 ile çarparsak 3 pi bölü 2 olduğunu fark edebiliriz. O zaman aşağıda 3x artı 4y'yi 3x artı 3y artı y diye yazalım. 3x artı 3y yerine 3 pi bölü 2 diyelim. Yanına bir y ekleyelim. Önüne bir kod yazalım. Diyelim ki bu adam tana eşit. İşaret ne hocam? 3 pi bölü 2 artı y neresi gençler? 4. bölge. O yüzden eksi tan y. Şimdi x artı y 90 değil miydi? Unutmayacağız onu. Unutmayacağız. Onu unutursak elimizde patlar.
X artı y, yoksa dersin ki ya hocam x vermiş burada y'ye soruyor. He, yanlış soru yazmış demeyin. X ile y'nin toplamı 90 olduğu için bu dik üçgenin açılarından birisi x, öbürü y oluyor demek ki. Şimdi tanjantın 1 bölü 3 olduğunu biliyoruz x açısının. O zaman 1 3 kök 10'a gerek yok da neyse yazdım ben. Tanjant y'nin de karşısında 3, komşusunda 1. Yani 3 bölü 1 ama eksiği unutmayacağız sevgili gençler. Cevabımız eksi 3. Geçelim, güzel bir örnekti bu. Aşağıda da yine buna benzer bir örnek var. Önce 2 ile çarpalım isterseniz. 2x eksi 2y eşittir pi bölü 2, yani 90 180 yapmaya çalışıyoruz. 2x eşittir pi bölü 2 artı 2y'ye diyeceğiz ve 2x gördüğümüz yerlere bunu yazalım. Şimdi 2x yerine pi bölü 2 artı 2y yazarsam sinüste isim değişecek. Ne olacak? Kosinüs 2y olacak. Yanında da bir kosinüs 2y var. Toplayacağım bunları. Bölü altta sin 2y eksi 2x yerine yine pi bölü 2 artı 2y yazarsam öndeki eksiği artıya çevirecek. İsim de değişti. Sin 2y oldu. O zaman yukarıda 2 tane cos 2y, aşağıda da 2 tane sin 2y. 2y'ler değil 2'ler gitti. O zaman kotanjant 2y olacak cevabımız. Başka var mı? Hemen bu tarafa gidiyorum. Evet, bu çıkmış bir sınav sorusuydu. Yani buna benziyordu yanlış hatırlamıyorsam. AB cos alfa şeklinde verilmiş birim çemberdi. Yarıçaplara 1 yazdık yani. Kosinüs teoremi yapacağız. Alfanın karşısında cos alfa var. Biraz değişik ama x yok yani. Cos alfanın karesi eşittir 1'in karesi artı 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı cos alfa olacak. Yani cos kare alfa eşittir 1 artı 1 artı değil eksi 2 cos alfa. Şimdi bu 2 cos alfayı bu tarafa alalım. Cos kare alfa artı 2 cos alfa eşittir 2 oldu. Şimdi gençler burada şöyle bir şey yapacağız. Buraya bir 1 ekleyeceğiz. Buraya da bir 1 ekleyeceğiz. O zaman burası kosinüs alfa artı 1'in karesi olacak. Özdeşlik yapıyoruz aslında. 3'e eşitse o zaman cos alfa artı 1 ya kök 3'tür ya da cos alfa artı 1 eksi kök 3'tür. Dolayısıyla kosinüs alfaya buradan eksi 1 artı kök 3 ya da kök 3 eksi 1 diyelim. Diğerinde de eksi kök 3 eksi 1 diyebiliriz. Cos alfa hani üçgenin bir kenarıydı ya, şu AB. O yüzden bu eksi kök 3 eksi 1'i yazamam. Yani kök 3 eksi 1 olmalı. Bizim cevabımız, dediğim gibi çıkmış sınav sorusuydu. Buna dikkat edelim. Bu eşkenar dörtgen sorusunu da niye koydum? Vakti zamanında bir öğrencimiz yazılı sınavında eşkenar dörtgen çıkmıştı, yapamamıştı. O yüzden koydum. Şöyle bir çizgi çekerek başlayacağız. Buradaki açı C açısıyla aynı olacak. C açısı da A açısıyla aynı olduğu için 60 derece olacak. 3 diyelim, şuraya h dedim, 4'ü karalayalım. Ne kaldı? Buraya 1 kaldı. Bir kenarı da 6 gördüğünüz gibi eşkenar dörtgen dedik zaten. O zaman bu üçgende bir kenarı 1, bir kenarı 6. X'in karesi eşittir 6'nın karesi artı 1'in karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 1 çarpı cos 60. Cos 60 değeri de 1 bölü 2'ye eşit. Hep aynı hareketi yapıyorum. Bakın 1 bölü 2'yi yazıyorum. 2'leri sadeleştiriyorum. Siz de kendinizi buna alıştırın. İşlem mantığında işlem hatası yapmak istemiyorsanız 36 artı 1 eksi 6 kere 1 6. O zaman x kare eşittir 31, yani x eşittir kök içerisinde 31 dedik. Bitti. Geçelim bir altta tanjant BAC, tanjant ABC değerlerini vermişiz. Aslında şurada ABC değeri 1'e eşitse bunun hemen 45 olduğunu artık öğrendik. BAC 3. Onu da şöyle yapalım. Şuradan bir tane diki atalım. Şöyle. 3'ü şu şekilde kullanalım. Bu açının tanjantı, pembe açının tanjantı 3 olduğu için karşısına 3, komşusuna 1 yazalım. Zaten trigonometrik bir oransal olduğu için istediğiniz sayıyı kullanabilirsiniz. K, X, Y falan gibi harfler, A, B kullanmanıza gerek. Bu senin B'si. İşte yok Zeynep'in Z'si. Bunlara gerek yok. ACB açısı, AC kenarı kök 10 oldu. Bize yeşile boyayalım. Şu açının kosinüsü soruluyor. Kenarları bulursak soruyu bitireceğiz.
45'ten dolayı şuraya bir 3 yazacağız. BH3, BH demeyelim, BK diyelim. BK 3 olacak. 45-45-90 üçgeni ve BC'de 3 kök 2 olacak haliyle. O zaman elimizde şöyle bir üçgen oldu. Bakın burada kök 10 var. Karşıda 4 var. Şu yeşil açı dediğim, gene yeşile boyayalım. Şu yeşil açının karşısında ve bu kenarda da 3 kök 2 var. İşte alfa dersek bu açıya bulabiliriz artık. Şöyle şu minik üçgenimizde 4'ün karesi eşittir. Kök 10'un karesi, sayılar korkutmasın. Artı 3 kök 2'nin karesi. Eksi 2 çarpı kök 10 çarpı 3 kök 2 çarpı istenen kos alfa. 16 eşittir. Kök 10'un karesi 10. 3 kök 2'nin karesi 18. Eksi 6 kök 20 diye yazıyorum önce. Çarpı kos. Bu 6 kök 20'li kosu bu tarafa atacağım ama kök 20 demek ne demek? 2 kök 5 demek. Yani burası 12 kök 5 aslında. 12 kök 5 tane kos eşittir. 18, 28 yapıyor şurası. Eksi 16 diyeceğim. Kaç yapacak? 12 yapacak. 12 eşittir. 12 kök 5. Kök 5'i unuttum. 12 kök 5 kos. O zaman demek ki kosumuz bizim 12 bölü 12 kök 5. 12'ler sadeleşti hocam. Cevabımız 1 bölü kök 5 dedik. Devam edelim. Var mı daha sorumuz? Evet var. AB'nin x ve alfa türünden değeri sorulmuş. Hemen y'yi yapıştırıyoruz. Bu tarz sorularda açıyı taşımamız lazım. Şuradaki açı alfa, burası 90. Şuraya beta dersek yanına alfa, bu kadar taşımak yeterli zaten. Bu üçgende bu soruyu bitirebiliriz. Birçok üçgende zaten çok küçük bir hareketlerle bitiyor bu tarz şeyler. Şimdi alfanın nesini yazabilirim? Bakın karşısında x var. 90'ın karşısında da y var. Yani sin yazabilirim. Sin alfa eşittir x bölü y. Y ile sin'in yerini değiştireceğim. Yani y eşittir x bölü sin alfa olacak. Bölü sin alfayı da bırakmayalım öyle. Daha kibar bir görüntü. X çarpı kosekant alfa diyebiliriz. 1 bölü sin kosekant olduğu için. Bu soru böyleydi. Altında hemen BH'a A diyelim, HC'ye B diyelim. Kotanjant B, şurayı pembeye boyadım. Neye eşit olacak kotanjant B? A bölü 4'e eşit olacak. Artı C'yi yeşile boyadım. Yeşilin komşusu B, karşısı 4. O zaman sorulan şey bize A artı B bölü 4. A artı B neye eşit? Bakınız şurada BC 16 demişiz. Yani 16 bölü 4'ten cevabımız 4 gençler. Devam. Bitmiyordu trigonometri. Bitmiyordu. Şimdi burada tan alfa açı taşıma. Açıyı nasıl taşıyoruz? 2 tane seçeneğimiz var. Ya Z yapacaksınız ya da yöndeşten yapacaksınız. Yöndeş yapınca tabii şurada üçgeni şöyle tamamlamak gerekiyor. Z yapınca da sanki tamamlamak gerekmiyor mu? Hocam orada da gerekiyor. Hangisi kolayınıza gelecekse o an, hangisini daha rahat görecekseniz onu tercih etmenizi tavsiye ederim. Tamamlarken ben şöyle biraz teknolojiden yararlanacağım. Z'den taşıyacağım bu arada. Çoğalt dedim. Şunu da koyunca zaten benim için okey oluyor. Şurada Z yapıp alfayı yukarı aldım. Şöyle bir fırçamızla boyasak nasıl? Ah, vallahi çok güzel oldu. Şu üçgene bakacağım. Bu üçgende karşıda kim var? Alfanın karşısında yani kaç var? 1, 2, 3, 4, 5 var. Burası 5. Burası da 3. O zaman tanjant alfamız nedir? 5 bölü 3. Hemen alta geçtim. Bu sefer kare değil dikdörtgen var. Yine Z yapalım. X'i buraya alalım. Yalnız burada kısa kenar uzun kenar olayı var. 1, 2, 3, 4 tane kısa kenar, 1, 2, 3 tane uzun kenar gibi düşünürsek bunlara 4, bu arkadaşlara da 3 yazalım. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Kaç oldu yani 3 kere 5, 15. Burada ne var? Bir 4, bir 3 var. Yani 7 var. Renk alalım 7. O zaman bu üçgenin, bu sefer biraz daha kaba yaptım ama kotanjantını soruyoruz. 7 bölü 15 diyebiliriz. Buna da dikkat. Bu arada açıklama kısmında PDF'yi görebileceksiniz. Oradan çıktısını alıp çözümleri videoyu izlerken tekrar etme amaçlı da doldurabilirsiniz. Çemberin yarıçapının 2 olduğunu görüyorsunuz ve şu
hareketi yaptığınızda bu her zaman 2'ye eşit. Zaten bir noktaya eşit uzaklıktaki noktalar kümesi diye tanımlarız çemberi. Ve bakın burası teğet söylemedim ama yani yazmadım. Görünüyor ama teğet olduğu. Bunun 2 olduğunu, şunun da 2 olduğunu görebilirsiniz. Ve bu üçgende bilgi bu kadar. Kos alfayı istiyoruz. Bu kadar değilmiş. Bir de Pisagor varmış. 5'in karesi diyeceğiz. 25. 4 çıkarırsak 21 olacak. Kök 21 burası. Alfanın kosinüsü kök 21. Hipotenüsü de 5 deyip bunu da böyle bitireceğiz. Bir altta kare sorusu vermişim. Doktor bu ne? Aha kare. Baktığımda ne var? EC şurası 13. Tanıdık geldi. Bu bir dik üçgen olduğuna göre 5, 12, 13. Kare olduğuna göre burası da 12. O zaman FB 7. EA 7. Şu A köşesi de 90. Şimdi şu üçgende gene 5, 12, 13 oldu. Ben şimdi alfa geniş açı olduğu için alfanın herhangi bir trigonometrik oranını bulamam ama yanındakinin bulup daha sonra alfaya yorum yapabilirim. Çünkü alfa ile beta toplamı 180, yani bütünler açılar. Alfayı 180 eksi beta yazabilirim. Dolayısıyla tanjant 180 eksi beta aslında bana sorulmuş olur deyip eksi tam beta ile cevaba ulaşacağız. Hemen tanjanta bakarsanız karşıda kim var? 12. Komşuda kim var? 5. O zaman eksi 12 bölü 5 şeklinde cevabı söyleyeceğiz. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Şimdi A pi bölü 16 ise dediğim gibi 90-180 mantığından gideceğiz. 16A pi'ye eşit. 8A pi bölü 2 eşit. Yani 8A toplamda 90 yapıyor. 16A toplamda 180 yapıyor. Bakın bu ikisi toplamda 8A yapıyor. Demek ki sin kosa eşit. Yani birbirini 90 dereceye tamamlayanlar demiştik. Sin 3A artı sin 3A yazdım. Sonra altta da baktığımda 3A ile 13A, bu da toplamda 16 yapıyor. Sinler 180'e tamamlayınca birbirine eşit oluyordu. Bunları da sin 3A artı sin 3A şeklinde yazdım. Yukarıdaki ile aşağıdaki aynı değil mi? O zaman cevap 1 hocam deyip geçtik. 6 yok. Yana geçtik. Bir ABC üçgeninde diye başlıyorsa sorularımız, o zaman A artı B artı C eşittir 180 demeyi unutmamalıyız. Hemen aklımıza bu gelmeli. A artı B yerine 180 eksi C'yi, B artı C yerine de 180 eksi A'yı yazdım. Sinüs 180'e tamamlıyorsa eşit oluyordu direkt. Yani sin C artı sin 180 eksi A'da sin A o zaman. Yukarıdaki ile aşağıdaki arkadaş gene aynı oldu. Yok artık deyip buna da 1 diyorum. Geçtim, bitti mi? Hayır, bitmedi. Tan 20 eşittir M ise kotanjant 90 artı 20 şeklinde yazacağız. Yanındaki tan eksi 24. bölgede eksi tan 20. 160'ı 180 eksi 20 diye düşünüp eksi tan 20. Yanındaki 290'ı da 270 artı 20 diye düşünürsek 270 artı deyince 4. bölge oluyor. Eksi tan 20 oluyor. Değil mi? Yukarıda da 90 artı 20 deyince bu da 2. bölge oluyor. O da eksi tan, isim değiştiriyor. Gene 20 oluyor. O zaman yukarıda eksi 2 tan 20 var. Aşağıda da eksi 2 tan 20 var. Ve yine aynı şey oldu. Yok artık deyip gene 1 dedik. Buradaki bilgi boşa düştü. Normalde biliyorsunuz bu bilgiyi yerine yazar. İşte 1 bölü m kare eksi 1 falan filan gibi şeyler olur. Ama her zaman beklenti şeyi karşılamayabiliyor. Devam edelim. Bitirmek üzereyiz. 45 ile 90 arası birim çemberin neresinde olduğumuza dikkat etmemiz lazım bu tarz sorularda. Şöyle birinci bölge şey yaptık. Şurası 45. 45'in olduğu yer. Yani şöyle çizelim hatta. Şimdi 45 ile 90 arası denilen parça bu parça. Bu parçada da sinüslerin her zaman koslardan daha çünkü burada eşitleniyor her ikisi. Tam burada 45'te. Her ikisi de kök 2 bölü 2 oluyor. Ondan sonra sinüs yukarı doğru büyümeye devam ederken kosinüs orijine doğru yaklaşıyor. Yani kısalıyor. Bu bilgiyi yorumladıktan sonra kökün içerisindeki 1'in yerine sin kare x artı kos kare x yazıyoruz. Yanında da 2 sin cos x var diyoruz ve bu arkadaş sinüs x eksi kosinüs x'in
Parantez karesi. Nerede? Kök içinde. Kökler gitti mi? Kareyle kök gitti yani. Ama mutlak değer geldi. Onlar gitti, mutlak değer geldi. Bunlar mutlak değerden çıkarken işte az önceki bilgi sinüs büyük olduğu için içi artı olacak. Yani sinüs x eksi kosinüs x diye çıkacak. Yanında bunun bir tane artı cos x vardı. O zaman artı cos x ile eksi cos x'i el ele tutturduk, gönderdik bakkala. Ne kaldı? Sinüs x kaldı. Güzel bir soru. Dikkat ediniz. Evet, son sorumuz. Bitiriyoruz Kel hocam olarak. Nasıl yapacağız? Ben bu soruyu çok sevdiğim için en sona bıraktım. Alfa diyoruz. Yani hem arc tan hem de arc kot. Her ikisi de aynı şeye eşit. Alfa açısına. O zaman tan alfa eşittir 2x diyeceğiz. Sonra da kot alfa eşittir 8x diyeceğiz. Ve ne yapacağız burada biliyor musunuz gençler? X'in pozitif değerini soruyoruz. Çarpacağız. Çünkü tan alfa ile kot alfanın çarpımı 1'e eşit, onu biliyoruz ya. O yüzden çarpıyoruz. Çaktırmayın. 16x kare tan alfa çarpı kot alfa 1 olduğundan mütevellit 16x kare. Her ikisini 16'ya bölelim, tabii ki de 1'e bölmeyeceğiz. X kare eşittir 1 bölü 16. O zaman x eşittir artı eksi 1 bölü 4. Biz pozitif istediğimiz için cevap 1 bölü 4 dedik ve bitirdik. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. Yazılıda hepinize başarılar diliyorum. Az bir gün kaldı. Çok iyi çalışın ve hepiniz iyi not alıp yorumlarda notları da görmek istiyorum. Ya da şunu yaptım, bunu yaptım, hocam şu çıktı, hocam bu çıktı, hocam bunun aynısı çıktı gibi şeylerle beni de motive ederseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.